Dünyanın hemen her kültüründe koruyucu meleklere ya da ruhlara inanılır. Onlar gerçekten var mıdır? Koruyucu ruhlar vardır. Çoğunlukla bu önceden aranızda yakın bir bağ olan biridir ve o spiritüel katta okula devam etmektedir. Bu rehberler, öğrenim sürecinizden geçmenizi yardım eder ve sizi korurlar. Bunlar ruhsal düzeyde onların amaçlarına hizmet eder. Onlar belli kişilere rehber olarak tayin mi edilirler? Onlar kendi yakın buldukları varlıkları seçebilirler. Onlar doğduğunuz günden itibaren sizin yanınızda bulunurlar. O halde fiziksel bedene girdiğinizde yalnız değilsinizdir. Hiç kimse yalnız değildir. Yalnızlık insanın başkalarından uzak olmak için kendi etrafına duvar çekmesidir. Eğer bu duvarı yıkıp onların yardım etmelerine izin verirseniz, orada deneyiminizi paylaşacak birileri daima vardır. Onlar enkarne halinde değillerse nasıl yardım ediyorlar? Spiritüel düzeyi yeterince anlayamadığınız için bunu açıklamak biraz zor. Ama fiziksel düzeyde olduğu gibi spiritüel düzeyde de yapılması gereken iş vardır. Bir enkarnasyondan sonra spiritüel düzeyde okullara gitmeleri gereken varlıklar vardır ve bunlardan bazıları okullarda öğretmen olacaklardır. Onların fiziksel kattakilere rehberlik yapmakta dahil olmak üzere yardım edebilecekleri başka birçok yol vardır. Onlar kalben daima sizin en yüksek hayrınızı mı gözetirler? Çoğunlukla, evet, böyle olmayanlardan kendinizi korumayı da öğrenmelisiniz. Günlük yaşamlarınıza baktığınızda, çoğunlukla şunu ya da bunu yapma konusunda kendinizle çatışma içine girdiğinizi görürsünüz. Örneğin, eğer rejim yapıyorsanız, çikolatalı dondurma yemek için duyduğunuz isteğe karşı gelemeyebilirsiniz. Bu dondurmanın açlığını çeken yanınız, doyum bulmak ister. Ancak, rejim yapmanızın gerekli olduğunu gören daha yüksek yanınız, hayır, yemeyeceğiz, demektedir. Böylece, içinizde bir bölünme meydana gelir. Rehberleriniz, kendilerini sizin bir parçanız ve bir uzantınızmış gibi hissettirirler. Bu şekilde siz konuşanın diğer ruhunuz olduğunu bilirsiniz. Eğer biri bir öğütte bulunuyorsa ve siz bu öğüde uyup uymama konusunda bir tereddüt hissederseniz, o zaman bunun hangi kaynaktan geldiğine dikkat etmelisiniz. Eğer bu öğüt rehberinizden geliyorsa, çok doğru gelecektir. O, sizi asla bir şey yapmaya zorlamayacaktır, sadece öneride bulunacaktır. Eğer bir şey yapmaya zorlanıyorsanız bu kesinlikle olumlu bir varlık değildir. Çünkü bu durumda özgür iradeniz çiğnenmiş olur. Siz bilinçli kararlar verirsiniz ve bunu ya da şunu yapmanız söylenmez. Çünkü bu insanın kendisine aittir. Rehberler, bazılarının sandığı gibi, gösteriyi sahne arkasından yönetmezler, onlar kendi rollerini, siz de kendi rolünüzü oynarsınız. Bu spiritüel ve fiziksel olanın arasındaki karşılıklı bir anlaşma, bir ortaklıktır. Ama gösterinin sizin taraftan yönetildiğini düşünen birçok insan var. Evet, onlar bu konuda paylaşılan bir sorumluluk olduğunu anlamalılar. Birçok karar sadece insanın kendi düşüncesine ve deneyimine dayanır. Rehberler ise bilgelikleri ve deneyimleriyle yardımcı olmaya çalışırlar. Eğer siz kendi kararınız ile rehberinizin rehberliği arasında kalırsanız, bu yanlış bir şey değildir. Bu sadece bir seçme işlemidir. Onlar orada sadece yardım ve rehberlik sunmak üzere bulunmaktadırlar. İnsandan, kesinlikle rehberlerinin öğütlerini izlemesi talep edilmez. Onlar sadece yardımcılardır. Kaderinizin efendisi ise sizsiniz. O halde rehberlerimiz ve yardımcı ruhlar doğru olanı yapmamız konusunda bizi etkilemeye çalışırlar. Bunu açıklığa kavuşturalım. Etkileme doğru bir sözcük olmaz. Rehberler ve yardımcılar etkilemeye çalışmazlar. Yardım etmek ya da aydınlatmak daha doğru bir sözcük olur. Aradaki fark çok süptil görünebilir ama çok önemlidir. Dünya bir seçim katıdır. Siz istediğiniz şeyleri seçmekte tam bir özgürlüğe sahipsiniz. Eğer bu seçimleri yaparken bir yardıma ihtiyacınız olursa, işte rehberleriniz burada devreye girerler. Onların amacı sadece yardım etmek, göstermeye, sizi aydınlatmaya çalışmaktır. Yani siz öte alemden yönetilen kuklalar değilsiniz. Kaderiniz kesinlikle kendi ellerinizdedir. Onlar ise her ne zaman yardım isterseniz, anında yardım etmeye hazır seyircilerdir. Onlar sizi kendi imgeledikleri bir kaderi yaşamanız için zorlamazlar, kendi kaderinizi kendiniz yaratırsınız. Aynı şey, fiziksel alemde yaşarken sizin için de söylenebilir. Siz de birbirinize bencillikten uzak bir biçimde yardım etmelisiniz. Ancak bazı insanlar, hoşlansalar da hoşlanmasalar da insanlara yardım etmeleri gerektiğini hissederler. O sıradaki duygusal haliniz, ne olursa olsun yardım etmeniz gerektiğini düşünmemelisiniz. İstediğiniz zaman yardım etmelisiniz. O zaman en nitelikli yardımda bulunabilirsiniz.
Kendini zorlayarak yardım etmek, hiç yardım etmemekten daha kötüdür. Özgür irade burada mı devreye girer? Özgür irade tam da budur. Rehberimizin bizim kendimize zarar vermemizi önlemesi mümkün müdür? Evet, o sizi yakında vuku bulacak, tehlikeli bir olaya karşı uyarabilir. Bu sadece bir yardımdır. Bir rehberin idareyi ele almasına ise şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki siz araba kullanıyorsunuz ve bir başka arabada karşıdan tehlikeli bir biçimde. Bu size doğru geliyor ve bir noktada onunla çarpışabilirsiniz. İşte o sırada arabanızın direksiyonu aniden dönüp sizi o kazadan kurtarabilir. Elbette bu olmaz ama eğer rehberlerinizin bunu yapmalarına izin verilseydi, vuku bulacak olan şey budur. Oysa direksiyonu siz idare edersiniz, onlar sadece sizi uyarırlar. Peki onlar acil bir durumda böyle bir müdahalede bulunurlar mı? Eğer gerekiyorsa, bu daha önce sadece olağanüstü durumlarda yapılmıştır. Bu, mevcut çalışmalarla ilgili olarak sizi etkileyebileceğinden bunu ayrıntılı bir biçimde anlatmaya izinli değilim. Ama ihtiyacımız olduğunda bize yardım edildiğini bilmek iyi bir şey. Doğru, bu alemde bulunan bizler, insanların düşünmeden, aceleyle hareket etmeleri ve sabırsızlıkları karşısında gülmeden edemeyiz. Bu tabii spiritüel ve fiziksel dünyalar arasındaki farktan kaynaklanır. Spiritüel dünyada bir düşünce hemen gerçekleşir. Sadece o düşünceyi düşünmek, istenen sonucu yaratır. Fiziksel alemde ise işler bu kadar kolay değildir. Bu yüzden de insan sabretmeyi öğrenmek zorundadır. Spiritüel katta bir düşünce hemen gerçekleşiyorsa, dünyada düşünme ile o düşüncenin tezahür etmesi arasında çok daha fazla zaman tanınması önemlidir. Çünkü bu bize fikrimizi değiştirebilmemiz için bir şans vermektedir. Eğer fiziksel dünyada da düşüncelerimiz anında tezahür etselerdi, bu ortaya birçok sorun çıkartabilirdi. Çünkü bencillik, rekabetçilik, dargörüşlülük vesaire gibi birçok kusura sahip insan doğamızla biz büyük bir olasılıkla bir kaos yaratırdık. Çünkü bizler niyetlerimizde o kadar saf bir zihne sahip değiliz ve rehberler daha önce bize niyetin tezahür ettirmek istediğimiz şey hakkındaki en önemli şey olduğunu söylemişlerdir. Bir insan ile onun rehberi arasında akıcı ve değişken bir ilişki vardır ve bu ilişki bir enkarnasyondan diğerine, hatta gerektiğinde tek bir enkarnasyonun içinde değişir. Bu konuda oluşturulmuş katı kurallar yoktur. Burada ihtiyaç vasıtayı belirler. Bir insan için bir rehber nasıl seçilir? Bunu belirleyen şey, o insanın yaşamının o dönemindeki ihtiyacıdır. Bazıları bir enkarnasyonun başından sonuna dek aynı insana rehberlik yaparlar. Diğerleri geçici olabilir ya da gerektiğinde gelip gidebilirler. Bir ömür boyunca birkaç farklı rehberimiz olabilir. Bizim yaşamımız değiştikçe onların işlevleri de değişir. Bir rehber ile bir danışman arasında bir fark var mıdır? Bir danışman, bir rehbere göre daha yüksek bir düzenden gelir. Bir danışman çok daha fazla bilgi ve deneyime sahiptir. O bir deneyim deposudur. Bir rehber ise size ve gerçek bir enkarnasyon deneyimine çok daha yakın bir varlıktır. Örneğin, belki bir enkarnasyonu yakınlarda sona erdirmiş ve bu yüzden fiziksel yaşamın şaşırtıcı karışıklığına hala aşina olan biridir. Bir danışman ise çoğunlukla uzun bir zamandır enkarne olmamış ve bilgi almak üzere çağrılabilecek bir varlıktır. Yani onlar rehberlerden farklı olarak enkarne olma ihtiyacını aşmış varlıklardır. Böylece her biri kendi üzerine düşen görevi yapmaya gerçekten muktedirdir. Bir rehber, fiziksel olan hakkında daha çok şey bilebilir. Bir danışman ise daha fazla ayrıntı bilebilir. Bunu bir öğretmeninin bir öğrenciyle ilgili daha ileri bir öğüt alabilmek için okul müdürüne başvurmasına benzetebiliriz. Öğretmen her gün o öğrenciyle birlikte olduğu için onu daha yakından tanımaktadır. Okul müdürü ise o öğrenciyi hiç tanımayabilir. Ama genel olarak daha fazla bilgi ve deneyime sahip olduğu için öğüt verebilir. Müdür ayrıca bir süredir öğrencilerle sınıfta yakın bir ilişki içinde olmamıştır. Bu yüzden soruna daha uzaktan bakıp çok daha önyargısız bir fikir verebilir. Peki rehberlerimizin ismini öğrenebilir miyiz? Bu gerektiğinde onlar söyleyeceklerdir. Aslında burada spiritüel katta isimler kullanılmaz, burada sadece titreşimler ve renkler vardır. İsim verme, insan ırkına özgü bir adettir. Bu kolay bir kimlik tanımlaması sağlar. Ancak rehberlere vermekten hoşlandığınız bu isimler biraz küçültücü ya da yanlış fikir verici olabilir. Çünkü isimler bir titreşime sahiptir ve bir rehbere bir isim vermek ona yanlış bir titreşim vermek olur. O yüzden bir rehberi bir isimden çok onun titreşimleriyle tanımak en iyisidir.
Herhangi bir varlığın bir rehber haline gelmesinin mümkün olduğunu söylemiştiniz. Bir insanın rehberi olmak konumuna ulaşmak epey zaman alır mı? Bu yalnızca sizin karmanızı nasıl geliştirdiğinize bağlı bir şeydir. Karmalarını olumlu bir yönde geliştiren bazı insanlar, birkaç yaşam devresi içinde bir rehber haline gelebilirler. Ama diğerlerinin bu konuda daha çok çalışmaları gerekir. Bu sadece bireysel gelişime bağlı bir şeydir. Bu gerçekten belli bir spiritüel kata ulaşma meselesidir. Siz bir kez bu kata ulaştığınızda, o noktada hangi yönde gelişmeniz gerektiğine bağlı olarak, ya bir rehber olabilir ya da danışma kurulunda yer alabilirsiniz. Siz bu katın altındaki spiritüel düzeylerde bulunuyorsanız, o zaman yine başka yollardan gelişir ve çeşitli yollardan yardım edersiniz. Ama bir rehber kadar direkt yardım edemezsiniz. Ben bir rehber olabilmek için önce belli sayıda deneyimden ya da gereklilikten geçmeniz gerektiğini düşünmüştüm. Öyledir. Fiziksel katta bulunan birine rehberlik yapabilecek düzeye eriştiğinizde, o zaman o sorumluluğu ruhsal olgunlukla üstlenebileceğiniz bir gelişim aşamasına erişmişsiniz demektir. Ama bu sizin tüm gelişiminizi sona erdirdiğiniz anlamına gelmez, çünkü hala sizden daha gelişkin biri sizin gelişiminize yardım etmekte, siz de henüz sizin kadar gelişmemiş birine yardım etmektesinizdir. Ve işte tüm sistem böyle çalışır. Bunu bir yetişkinin ergenlik çağındaki bir gence rehberlik etmesine, onun da bir çocuğa yardım etmesine, o çocuğun da yeni yürümeye başlayan bir çocuğun tehlikeli bir şey yapmasını önlemek üzere ona yardım etmesine benzetebiliriz. Ama eğer bu rehberlik işi için hazır değilseniz hala hatalar yapabilirsiniz. Ama zaten eğer siz hazırsanız bu görev verilir ve bu konuda şimdiye kadar hiç hatalı bir seçim yapılmamıştır. Siz bu aleme geçtiğinizde enerji kalıplarınız çok açık bir biçimde görünür ve nereye uygun olduğunuz, hangi düzeyde bulunduğunuz ve ne yapabileceğiniz hemen belirlenebilir. Ve size bu kapsamda bir iş verilir. Size gelişmenize ve yeni yetenekler geliştirmenize yardımcı olacak görevler verilir. Ben orada pekala şimdi geri dönüp bir rehber olma sırası sende gibi bir şey diyen birilerinin olup olmadığını merak ediyorum. Hayır, burada her şey enerji olduğundan, bu enerjinizin ne yapmaya uygun olduğuna bağlı bir şeydir. Siz başka insanlara yardım etmek için çalışırken enerjinizi kendiniz yükseltirsiniz. Ve belli derecede bir enerji oluşturduğunuzda o zaman fiziksel kata geri dönmenizin zamanı gelmiştir. Çünkü iki alem arasındaki bariyeri geçip bir kez daha o düzeyde karmanız üzerinde çalışmayı sürdürmek enerji gerektirir. O halde bunu kendiniz bilirsiniz. Orada artık bu işleri yapmanın zamanı geldi diyen birileri yoktur. Doğru, her şey herkes için çok açıktır. Bu yüzden kimseye ne yapması gerektiğini söylemeniz gerekmez. Çünkü ihtiyaçlarınızın neler olduğu ve ne yapabileceğiniz ve ne yapacağınız, sizin ve herkes için aşikardır. Burada her şey enerji biçiminde görülür. Her düşünce ve niyet açıkça görünen bir enerjiye sahiptir. Ve artık sizin fiziksel kata geri dönme zamanınız geldiğinde, burada devreye danışma kurulu girer ve bu kurul sizin ne zaman, nerede, hangi ailede doğacağınızı belirler. O halde bu kurulun epey söz hakkı var. Bu söz hakkını kullanmaktan çok, bir yardım etme, enerjinin akması gereken yönde, akmaya devam etmesini sağlama meselesidir. Bir varlık, fiziksel kata geri dönmesi gerektiğinde, o enerjisine uygun bir ortama döner. Bu onun diğer yaşamlarda, ilişkide olduğu insanlarla yeniden ilişkiye girmesini sağlayacak bir ortam olmalıdır. Böylece, karmik bağlantılar yeniden kurulur. Tüm bunlar planlandıktan ve gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra o varlık son dakikada gitmekten vazgeçerse, gidişini ertelemeye karar verirse ne olur? Siz fiziksel kata geri dönme işlemini başlattığınızda artık bunu erteleme zamanı geçmiştir. Siz fiziksel kata dönmeye karar vermeden önce spiritüel katta istediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz. Ama fiziksel kata geri dönme zamanınızın geldiğine karar verdiğiniz noktada bir kez bu kararı verdiğinizde bu karar hareketi başlatır, o zaman kararınızı uygularsınız. Çünkü enerjin artık o yönde, yani fiziksel kata geri dönme yönünde akmaya başlar. Siz bir kez süreci başlattığınızda evrenin gücü bu kararı uygulamanızı sağlar. Ben özellikle ölü doğmuş bebekleri düşünüyordum. Yani ruhun son dakikada fikir değiştirip enkarne olmamaya karar verdiğini. Hayır, ölü doğmuş bebekler vakasında söz konusu olan şey, o bebeğin ana babasının karmik gelişimleri için o noktada öyle bir deneyime ihtiyaçları olmasıdır. Ben enkarne olacak ruhun kendini buna hazır hissetmeyip beklemeye ya da anlaşmayı tümüyle bozmaya karar verdiğini düşünmüştüm. Ya da birkaç aylık bebeklerin ölmeleri durumunda da aynı şeyin söz konusu olabileceğini düşünmüştüm.
Çok küçük bir bebekken ölenler, genelde fiziksel kata ara sıra gidecek kadar gelişmiş ve kendi karmalarını halletmekten çok, bir başkasının karmasına yardımcı olmak için enkarne olan ruhlardır. Onlar kısa bir süre o insanın hayatına girerek, bu ilişki sonucunda onun karmasına yardımcı olurlar. Birkaç ay gibi kısa bir sürede mi? Bu birkaç gün gibi kısa bir sürede olabilir. Sonra o ruh spiritüel kata geri dönüp kendi işine devam eder. Daha sonra eğer bir başka karma yaşamını halletmek üzere fiziksel kata geri dönmesi gerekiyorsa o zaman da bunu yapar. Yani bazen daha gelişkin ruhlar bir başka ruhun karmasına bir dürtü vererek ona yardımcı olmak için kısa bir süreliğine fiziksel kata gitmeye gönüllü olurlar. Ben ise onların yerine getirmeleri gereken bir kontrat yaptıklarını ve sonra bu kontratı bozmak istediklerini düşünüyordum. Kontrat sözcüğü buraya kesinlikle uymuyor. Çünkü bir ruh, fiziksel kata geri dönme kararını, bu kararı kesinlikle gerçekleştirmeye hazır olmadan önce vermez. Eğer onu uygulamaya hazır olmadığını hissediyorsa, böyle bir kararı niçin versin ki? Ve bir kez karar verdiğinde, enerji o yönde akmaya başlar. Ben size başka ruhlardan aldığım bilgiyi aktarıyorum. Belki onlar bu meseleye farklı görüş noktalarından bakıyorlardı. Belki de onlar sizin kadar gelişkin ruhlar değillerdi. Bilmiyorum. Bu da bir olasılık. Bazen daha düşük spiritüel düzeylerde bulunan ruhların fiziksel kata geri dönme zamanları geldiğinde, onlar enerjinin tüm sistemi nasıl etkilediğini algılamazlar. Onlar verdikleri kararın bir tür taahhüt olduğunu idrak etmezler. Burada bir benzetme yapacağım. Sizin dünyanızda su kaydırağı denen bir eğlence aleti vardır. Bu işlemi, bu kaydırağın tepesinden akıtılan suya benzetebiliriz. Burada su, bu kaydırağın dibine inip aşağıda toplanır. O suyu yarı yolda bir araya toplayamazsınız. İşte fiziksel kata girmeyi de buna benzetebiliriz. Fiziksel kata girme kararı enerji akışını başlatır ve bu suyu o kaydırağın tepesinden aşağı akıtmaya benzer. Suyu yeniden eskisi gibi toplayabilmeniz, yani spiritüel kattaki enerjinizi tekrar toplayabilmeniz için önce o kaydırağın dibine kadar inmeniz, yani işi sonuna kadar götürmeniz gerekir. Yarı yolda duramazsınız. Evet, buna neden olan şey, enerjinin akışı ile ilgili bir evrensel yasadır. Bir kez enerji belli bir kalıp içinde akmaya başladığında, bu enerjinin başka şeylere yönlendirilebilmesi için önce o kalıbı tamamlaması gerekir. Ancak henüz düşük gelişim düzeylerinde bulunan ruhlar, bu genel görüşü kavrayamazlar ve bu yüzden de bir kez geri dönme kararı verip de sonra bu konuda başka türlü düşünmeye başladıklarında, yine de birilerinin onları gitmeye zorladıklarını sanırlar. Oysa kimse onları buna zorlamamıştır. Onlar sadece o su kaydırağından aşağı akma sürecine girmişlerdir. Kaydırağın dibinde enerjilerini yeniden toplayabilmek için o kaydıraktan aşağı kaymaları gerekmektedir. Ama bu dünyada burada olmak istemez görünen insanlar var. Onlar bu dünyaya geldikleri için çok kızgın görünüyorlar. Evet, bunlar olumsuz karmalarıyla başları dertte olan ruhlar ve onlar bu konuda biraz inatçı serkeş davranıyorlar. Bu ruhlar, genelde tekrar fiziksel katta bulundukları için biraz öfkeliler. Çünkü burada biraz daha sıkıştırılacaklarına inanıyorlar. Sanırım bu yüzden onların buraya gelmeye zorlandıkları ve burada fiziksel bedende bulunmak istemedikleri duygusuna kapıldım. Ve böylece onlar, daha önce sözünü ettiğim o kısır döngü içinde dönerler.